Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Daha önce armoni derslerinde görmüştük. İşte la minörden sonra re minör gelir gibisinden çalışmalar yapmıştık. Çevrimlerini görmüştük, omitişi görmüştük. Bir sürü akor çeşidi görmüştük. Bu akorların nasıl bir sırada olması gerektiğini de gördük. Temel armoni derslerimizde 3 parti sanırım. Bunları inceledik. Şimdi ufak bir beste çalışması yapalım. Yani dikey olarak armoni yaptık. Ne yaptık işte la minör, re minör, fa majör sırasıyla geldi ilgilerini falan kullandık. Beste çalışmasında biraz daha tamam altyapımız olacak ama dikey sesliliğe bakmamız gerekiyor. Şimdi şunların ikisini de ben sol anahtarı yapayım. Sonra videoya devam edelim. Evet. Kafanızın karışmaması için ikisini de sol anahtarı yaptım. Piyano çalanlar fa anahtarı olarak ben onlara farklı bir videoda çekebilirim. Zaten buradan akorları anlayabilirsiniz. Piyano çalanlar da aynı şekilde kendinize aktarabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Önce altyapı yazmak yerine ezgiden başlayacağım. Ezgileri oluştururken, melodileri oluştururken dikkat etmem gereken şeylerden biri ton ne olursa olsun temel armonide birinci ses, yani birinci derece, üçüncü derece, beşinci derece ve sekizinci derece çok önemli. Yani biz başlarken 1 ile, 5 ile veya 8 ile başlamamız gerekiyor. 3'e gitmemiz gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Tabii bunu böyle keskin kurallar şeklinde düşünmeyin. Kendi istediğiniz gibi bunları dizayn edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İşte normali olması gerekeni biz söylüyoruz ama farklı şeyler de ortaya çıktığında çok güzel olabiliyor. Yani bunlar sanat olduğu için, yaptığımız şey sanat olduğu için bu bir tasarımdır aslında. Evinizin dizaynını normalde işte mimaride belli kurallar vardır ama siz kendiniz dizayn ediyorsunuzdur sonuçta. Evet, şimdi başlayalım. Şimdi önce tonumuzu belirleyelim. Do majör veya la minör olabilir. Önce bir majör bir eser yapalım. Majör çok fazla karşımıza çıkmasa da. Şimdi ne demiştik? Do majörle başladık. Do majörle başlayabiliriz. İnce do ile başlayabiliriz. Veya beşinci derecesiyle başlayabiliriz. Yani sol ile de başlayabiliriz. Önce temelden gidelim biz. Çok fazla karıştırmayalım. Do ile başladık. Çok atlamalı hareketler yapmamaya özen göstermemiz lazım ilk ölçülerde en azından. İşte bitişe yakın yapabiliriz bunları. Bitiş hissiyatını da veririz aynı zamanda ama başlangıçta yapmamamız gerekiyor. Siz de beste yaparken en temelde bunlara dikkat edin. Üzerine koyarak farklılaştırma yapabilirsiniz. Do'dan üçüncü derecesine gelebilir miyim? Evet, çünkü ne dedik? Bir 3 5 sekizleri çok iyi kullanırsak bestemiz daha güzel olmaya başlayacaktır en azından. Do, mi, mi'ye geldim. Yakın hareketler yapıyorum. Re. Bir dinleyelim. Do, mi, re, mi şeklinde başladım. Aslında bir arpej gibi oldu. Şimdi do, mi, re, mi dedim. Ardından neye gelebilirim? Fa'dan beşinci dereceye bağlayabilirim. Do, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi. Yine üçüncü derecede bitirdim ikinci ölçüyü. Yani bir 3 5 sekizi başlangıçlarda ve sonlarda kullanırsak çok güzel olacak. Ama bitişlerde genellikle bitiş etkisi yaratmak için birinci dereceli bitirmek daha iyidir. Evet, basit bir ezgi çıktı. Bunu işte tekrar ederek aslında bir şeyler ortaya çıkabiliriz. Do, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi. Do, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi. Ardından işte ritim enstrümanları gelebilir bunun ardına. Akorları döşediğimizde çok güzel şeyler çıkar. Şimdi biz buna devam edelim tabii. Çok basit şeyler de yapmayalım bu şekilde. Do, mi, re, mi, fa, sol, fa, mi yaptık. Mi ile başladık. Bu sefer atlamalı bir şeyler yapabiliriz. Mesela mi'den direkt do'ya inip ardından sol atlaması yapıp si'ye kadar geldim ve ardından do ile devam edebilirim. Birlik notaları kullanıyorum kafamızın karışmaması için. Do'ya geldim. Şimdi dinleyelim. Do, burada mesela kalın do'ya inilebilir. Atlamalı bir şey yaptım. Böyle bir
bitiş etkisi yarattım ama henüz daha bitmedi. Daha yarısındayız mesela şu an. Şimdi birinci ölçü yolu aslında birinci motif veya nasıl diyebiliriz bunu? Cümle de diyebiliriz aslında. Bir cümle oluşturmuş olduk aslında biz burada. Anlatmak istediğimiz burada bir şey var temelinde. Motif dediğimizde ikisinin bir araya gelmiş olması gerekiyor. Şimdi başladık. Do, do atlaması yaptık. Şimdi biraz daha renklendirebiliriz. Zaten ilk anlatmak istediğimizi anlattık. Birinci anlattığımızın ikinci anlattığımızdan biraz farklı olması lazım. Bu sefer 5 ile 5. dereceyle başlayabiliriz. Biraz tartımları da değiştireyim. Dinleyelim. diye devam ettik. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Fa'ya gelip aslında fa ile başlanmaz burada ama öyle mi ile şey yaptığımız için fa ile de devam edebiliriz. Burada ne yaptım? Yine yakın hareketleri kullandım. Çok yormuyorum. Çünkü burada zaten biraz yorduk fark ettiyseniz. Doğudan doğuya atladık. Buradan doğudan sole atlamalı bir çıkışımız var. Burada biraz hızlandırdık. Biraz şarkıyı nefes aldırmamız gerekiyor. Yani sürekli böyle hareketler yaparsak boğarız. Sürekli böyle devam edersek de sıkarız aslında. Fa mi re mi yaptım. Burada da devam edelim, bir dinleyelim nasıl duyulacak. Biraz havada bırakacağım o kısmı mesela. Şimdi burada artık bitişe doğru gidebiliriz. Sonra da ne yaptığımızı biraz daha anlatalım. Çok basit bir majör beste yazdık. Şimdi dinleyelim baştan sona. Evet, kısaca bitirdik. Şimdi bakalım ilk anlatmak istediğimiz cümle neresiydi? 1, 2, 3, 4. Yani önce bir dörtlük kullandım basit formda. 4 artı 4 aslında kafiye uyak şemaları gibi oluyor. Burada da bir cümle anlatıyoruz. Müziksel bir cümle anlatıyoruz. Dördüncü 4 ölçüden sonra geldim. 1, 2, 3, 4 yaptım ve beşinci de bitirdim. Şöyle de devam edebilirim. Buraya ara bir geçiş yapıp köprü görevi gördürüp bir dörtlük daha anlatabilirim. Çok yormak istemedim. Şimdi akor kısmına geçelim bir de. Artık temel mantığını anlamamız önemli olan ne yapıyorduk? 1, 3, 5. 8. sesleri kullanıyorduk ve birbirine yakın olmasını sağlıyorduk seslerin. Atlamaları arada yapıp bitiş etkisini yakın seslerle yapıyorduk. Ayarlıyorduk. Şimdi gelelim bir akor yazalım. Akor yazma yerimiz neredeydi? Burada. Alta direkt ben akorları yazmayacağım not olarak. Üzerine harf şaması şeklinde yazacağım. Şimdi buraya geldim. Do majörle başladık. Do majör akorunu kullanabiliriz. Do majörden sonra ne kullanabiliriz? Şimdi do, mi, sol sesleri var. Burada ne yapmış? Fa, sol, fa, mi. Baskın olan sesler ne? Mi ve sol var. İşte fa da var arada. Birbirine yakın olması gerekiyor. Mi kullanabiliriz veya fa majörü de kullanabiliriz. Fa majör kullanalım. Do, mi, la yapmış. Pardon, do, sol, la yapmış. Hangisi yakındır? Si de var. Sol majör daha yakındır. Yani birbirine yakın olmasını sağlıyor. Sol, si, re var mesela içerisinde. Bir de sol, si'yi kullanmış mesela. Hani ortak olduğu için do majörü kullanmış. Do, mi, sol var. Sadece do ve sol var. Ama farklılık yaratmak istiyoruz. Tekrardan do majöre dönmeyelim. Burada do, do yapmış. Sol majörle yine devam edebilir. Birazcık açar böyle aralığı ama biz yine do majörü kullanalım. Temel gidelim, basit gidelim. Hiç dinlemeden yapıyorum. Tamamen teoriyle yapıyorum. İşte duyarak daha iyi yapar aslında insan bestesini ama temel teoride bizi
kurtarıyor. İşte duymadan da aslında beste yapabilirsiniz teori bilerek. Şimdi sol ile başlamış mi var. La la sol mi. Yine mi var. Sol majör veya mi minör kullanabiliriz. Mi minör majör şarkıya pek iyi gideceğini sanmıyorum. O yüzden ben direkt yine sol majör kullanacağım. Fa, mi, re, mi var. Yine mi var burada. Neyi kullanabilirim? Bu sefer mi minörü burada deneyelim. Bir değerlendirelim. Bitişe doğru gidiyoruz en azından. Neden mi minör yaptık? Çünkü sol majör, ilgili minör, mi minör olmuş oluyor. Majörü, ilgili minörü. Evet, burada da do ile başlamış. Yine do majör kullanabiliriz. Mi kullanmış, mi minör ve tekrar do majörle bitirebiliriz. Dinleyelim. Evet, minörlerin ne yaptığını fark ettiniz mi? Şarkıyı tam tersi duygusallaştırdı. Bir başta bir şey var, ona bir bakalım. Bir hata var orada. Sadece do'yu büyük yazmamız gerekiyor. C majör olduğu için harfler büyük yazılır. Burada da şimdi şarkıyı birazcık duygusallaştırdığı için yedilisini bir deneyelim. Ya da majör yediliği de deneyebiliriz. Evet. Aslında söylemiştik. Dedik ki işte minörler majör şarkı olduğu için pek fazla uyum sağlamayacak. O yüzden gelin bunları değiştirelim. Biz ne yapabiliriz? Ne var? Fa var. Fa majör kullanabiliriz. Mi'ye de yakın. Şurada bir re minörü denemek istiyorum. Yine minör oldu ama en azından ilgili bir sesi var. Bir de onu deneyelim. Atlayalım buraları. Aslında orada bir düşürdü şarkıyı ve bitişe doğru götürdü. Re minörü burada kullanabiliriz. Neden? Hem fa majörün ilgilisi oluyor, ilgili minörü olmuş oluyor. Hem burada bir re var. Re mi birbirine zaten yakın, sorun olmayacaktır. Evet, majör beste çalışmasını bu şekilde yapabiliriz. Şimdi ardından bir minör beste çalışmasına bakalım. Minörde de yine aynı kuralları kullanacağız. Sadece ne değişecek? Akorlar değişecek ve tonumuz. Evet, başlıyorum yine çok basit tartımlarla başlayacağım. Bu sefer la ile başladım. Ne demiştik? Birinci, üçüncü ve beşinci dereceleriyle alakalı olacak. La, do'ya geldim. La, do, si, la yaptım mesela. Burada düşürebilirim. Burada da mi ile uzatabilirim birazcık. Çünkü minör olduğu için biraz slow besteler de yapabilirim burada. Ne yaptım? İlk ölçüyle başladım. La, do, mi'nin mi'sini kullandım ama ters kullandım birazcık. Çok güzel gidiyor şu anda. Buna neler ekleyebiliriz? Yine aynı ölçünün başlangıcını aynı şekilde alıp devamını değiştirebiliriz. Motifin aynısı olmuş olur ve hiçbir sorun yaratmaz. Copy paste yaptık. Şimdi bu sefer tam tersi. Ne yaptık? Burada ne yapmıştık? Mi, fa, mi, re. Burada fa, mi, re, mi. Aslında birbirine yakın cümleler kullandık. İlk ölçüm cümlemizi kullandık. Eğer çok böyle abartılı yapsaydık burayı bir dört ölçü içerisinde çok fazla cümle yapmış olmuş olacaktık aslında.
Şimdi ilk ölçüyü anlattık. Burada anlatmak istediğim şey şu. İşte bir konu hakkında konuşuyorsunuz. Bir konu hakkında konuşmaya başladıktan bir dakika sonra bambaşka bir konuya atlarsanız anlatmak istediğiniz şey karşı tarafa ulaşmayacaktır. Aslında temel beste çalışmasında da bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte ilk dört ölçüyü birbirine yakın konulardan bahsediyorum. Yani birbirine yakın notalardan gidiyorum. Sonra atlamalı hareketlere giriyorum. İlk dört ölçüyü burayı atlattıktan sonra yani şunu saymıyorum. Ben sadece bu ara geçiş oldu. Bir 2 3 4 burası okey. Şimdi atlayabiliriz artık. Mi ile bitirdim. Neyi kullanabilirdim? Do'yu kullanabilirim artık. Üçüncü derecesi. Akorun seslerini kullanıyorum bu sefer. Fa hariç tabii ki. Yine yakın hareketler yaptım. Atlayabilirim şimdi. Hatta direkt burada üçüncü ölçüde de bitirebilirim. Ya da bitirmeyeyim. Şöyle yapalım. Mi'ye indim yine. Bitişi de şu şekilde yapmak istiyorum. Do, si, la. Dinleyelim. Son ölçülerden pek emin değilim. Biraz acele ettim. Şöyle yapabiliriz. Aniden bitti. Şuralar pek olmadı. Hani konuşurken acele edersiniz ya yutturursunuz. Burası o şekilde oldu. Burayı tartımlarla güzelleştirebiliriz. Notalarda bir sıkıntı yok. Tartımlarla işte notaları hızlandırarak veya yavaşlatarak. Mesela şurada ben bunu bir deneyeceğim. Bu si'yi ben noktalı yapmak istiyorum. Noktalı yaptığım için buraya sığmayacak. O yüzden direkt gelelim. La'yı buraya koyalım. Do, si, la şeklinde bitirdim. Burada şu do atlaması aslında çok hoş olmadı. İşte bunun yerine ne kullanabilirim? La, direkt mi, la şeklinde gidebilirim. La, fa, mi, la, la, si, do, do. La, sol, fa, mi, re, do, si, la şeklinde gidebilir. Şimdi akorlarını da yapalım başına. Önemli olan dediğim gibi teoriyi anlamanız. İşte direkt la minörle başlayabilirim. Ardından mi, fa, mi, mi'leri çok fazla kullanmış. Mi minör gelebilir. Aslında şöyle yapabiliriz. Mi minör yerine. Çünkü burada mi var tek başına. Mi minör orada kullanırız. Buraya gelin. Ne var ortak olarak? Fa var, re var. Yani fa majör veya re minör burada iyi gider. Mi minörü koydum. Buraya kadar bir dinleyelim. Re minör yerine fa majör olsa daha iyi duyulacak sanki. Çünkü orada birazcık parlıyor şarkı aslında. Parlak olduğu için de majör ton kullanmak daha iyi olur. Çok parladı bu sefer de. Re minör daha iyiydi aslında. Burada da yine aynı motifler olduğu için la minör kullanabiliriz ve ardından yine mi ile bitirmiş. Mi minörü burada kullanabiliriz veya fa majör yine kullanabiliriz. Ama benim tercihim mi minör olacak bu sefer. Burada do ile başladığı için la minör kullanabiliriz. La, do, mi'yi kullanabiliriz veya mi minör, mi, sol, do şeklinde de yapabiliriz. Ama mi var, do var, la var. La, do, mi kullansak daha iyi olacaktır. Burada bir do majör denemek istiyorum. Bakalım ne olacak.
Şurada eğer olursa do majörün altılısını kullanmak istiyorum. Evet, do majörün altısı burada çok güzel duyuldu bence. Sebebi nedir sizce? Sebebi şudur. Do majörün 6. derecesi ne yapıyor? Do, mi, sol 5. derecesi la. Şimdi la minör kullanmadım ama la minörün ana temel sesini do majör içerisinde kullandım. Hem ilgilisini basmış oldum aslında hem do majörü basmış oldum. Yani do, mi, sol ve la seslerini bastım. Do, si zaten la'ya götürecekti beni. Çok da güzel duyuldu. Baştan bir daha dinleyelim. Akorları iyi dinleyin. Evet arkadaşlar, minör beste çalışmamız da bu şekilde. Siz bunlar üzerinden, işte burada ben biraz acele yaptım tabii ki. Çok üstün körü oldu aslında. Siz bunları, işte akorlar konusunu gördük. Akorlarda hangi akorların sırayla gelebileceğini gördük. İşte minörse, majörse. Bunları bu şekilde farklı tonlara transpoze edip aynı kuralları kullanarak yapabilirsiniz. İşte mi minör kullanırsınız. Mi minör tonunun içerisinde sadece fa diyez ses değiştirici işareti alıyor. Bu sefer mi ile başlarsın, sole gidersin. Bu şekilde denemeler yaparsın. Sormak istediğiniz bir soru olursa dediğim gibi mail üzerinden veya yorumlardan bana belirtin. Minör farklı besteler yapmamı istersen bunları da belirtin. İşte mi minör beste yapabilirim mesela bir sonraki çalışmamda. Görüşmek üzere. Sanatla kalın. Kendinize iyi bakın.